Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugünkü videomuzun konusu Savaş Akademisi. Savaş Akademisi'nde neler yapmalıyız? Hangilerini yükseltmeliyiz? Hangi paketleri almalıyız? Buradaki çevirmeyi ve takası nasıl kullanmalıyız? Detaylı bir şekilde size bunu anlatacağım. Ve bir tane has altın piyade açma maliyeti ya da 3 tane okçu ve süvari açma maliyetlerini hepsini size göstereceğim. Burada oyuncuların yaptığı çok büyük bir hata var arkadaşlar. Size o hatayı anlatacağım ve doğru olanı anlatıp size doğru yolu göstereceğim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar kesinlikle izleyin. Videoyu beğenip yorum yaparsanız, kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle size maliyetlerden bahsedeyim. Arkadaşlar bir tane has altın birimi, asker birimi açmak için TG parçası 13.421 tane gerekiyor. Altın 4 milyona yakın altın istiyor. Bunun da toplam 13.421 TG şarj maliyeti 10.324'e denk geliyor. 3 tane açmanın maliyeti 40.000. 12 milyona yakın altın istiyor. Toplam 30 bine yakın TG ihtiyacınız olacak. Ekstra araştırmalar burada. Bir tane ekstra araştırma 14 bin istiyor. 4 milyon gold istiyor. Ekstra araştırmaların işte 3'ü arkadaşlar. Toplam 41 bin TG şarj istiyor. 12 milyon altın istiyor. Bu da toplam 32 bin TG'ye eşdeğer oluyor. Yani bu inanılmaz maliyetli bir şey. Ve inanın karşılığında da iyi bir güçlenme almıyorsunuz. Bunu kesinlikle size önermiyorum. Oyuna eğer düşük yatırım paralar atıyorsanız, balina bir oyuncu değilseniz buraya gidip yükseltmeler yapmayacaksınız. Bunun bir yöntemi, bir doğru yolu var. Size şimdi gelin onu anlatayım. Arkadaşlar bunu yükseltmeyip ne yapacağız? Bildiğiniz gibi öncelikle şehrimize Savaş Akademisi gelecek. Savaş Akademisi geldikten sonra şehir merkeziniz şu anda seviye 5. Seviye 8 gelecek arkadaşlar. 6, 7 ve 8. 6 ve 7 8'e ulaşmak, 8'e ulaşmak çok daha kolaydır. Yani T11 birlik açmak gerçekten zordur. Oraya gitmek yerine buradaki 8'e giderseniz buradaki 8'e gittiğinizde ekstra yetenek alacaksınız. Ve o sizin için çok daha işinize yarayacak. Tabi T11 askerler de çok güçlüdür ama düşük yatırımlı bir oyuncunun, oyuna az para yatıran bir oyuncunun oraya ulaşması gerçekten çok zordur. O yüzden kesinlikle buraya geldikten sonra TG 8'e doğru gitmenizi tavsiye ederim. TG 8 olduktan sonra gideceksiniz buradaki Savaş Akademisi'ndeki araştırmalara doğru yöneleceksiniz. Şimdi burası geldikten sonra ilk ne yapacaksınız? Çevirme kısmına geliyoruz. Burada bizim oyunun başından beri biriken 13 milyon altınımız var. Bu 13 milyon altının arkadaşlar her gün çevireceksiniz. Ne zamana kadar? 4 milyon altınınız kalana kadar çevirin. En az 4 milyon altın kesinlikle elinizde ve cebinizde birikiminiz olsun. Bunun sebebi buraya falan geldiğinizde arkadaşlar artık 1 milyon altın istiyor. Araştırma yaparken altın istiyor. O yüzden her zaman elinizde 4 milyon altın olacak. Onun üstünü kesinlikle her gün çevirin. Buradaki has altın tozlarını alın ve kullanın. Nasıl kullanacağınızı, hangilerini doğru bir şekilde kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi yüksek yatırımlı ve balina oyuncular için şunu söyleyeceğim. Burayı sakın çevirmesinler. Çünkü gerçekten e, bundan bulamıyorlar ve bunun paketleri çok pahalı olduğu için buna çok ihtiyaçları olacak bu altına. O yüzden sadece aşağıdakini çevirecekler. Bu söylediğim oyuna çok yüksek para atan balina arkadaşlar için geçerli. Düşük yatırımlı arkadaşlar da aşağı kısmı çevirmeyip sadece yukarı kısmı çevirecekler arkadaşlar. Dediğim gibi bunu 4 milyonda bırakıp çevirmeye devam edebilirsiniz. Elimizde diyelim ki böyle birikmeye başladı. Birikince piyade kısmında öncelikli olarak gitmeniz gerekenler buradaki arkadaşlar piyade sağlığı. Daha sonrasında burada piyade savunması. Piyadede önemli olan istatistikler sağlık ve savunmadır. Yukarı kısımdaki öldürücülük ve piyade saldırısı sizin işinize yaramaz. O yüzden alt kısımları vererek ilerleyebilirsiniz. Mesela elinizde bunlar yavaş yavaş birikiyor. Tamam. Paket almadan düşük yatırımlı bir şekilde oynuyorsunuz. Alt kısımları vererek gidip sonra tekrar buradan süvariye ya da nişancıya gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde ise nişancıda öldürücülük ve saldırı olanı yükselteceksiniz. Aynı şekilde buraya süvariye geldiğinizde süvari öldürücülüğü ve aynı zamanda süvari saldırısını yükselteceksiniz arkadaşlar. Çünkü buradaki süvari sağlığı ve süvari savunması sizin işinize yarayan istatistikler değildir. Her zaman bu oyunda işinize yarayan temel istatistikleri alın
Geri kalan şeylere fazladan malzemelerinizi ve kaynaklarınızı harcamayın arkadaşlar. Bir de şöyle bir nokta ve şöyle bir kısım var. Diyelim ki siz bu has altın piyadesini almak istiyorsunuz. Elinizde malzemeleri biriktirdiniz, paketler aldınız. Olay sadece bunun çok fazla malzeme istemesi, çok fazla hızlandırma istemesi değil. Bu arada bu yanılmıyorsam son araştırma burası 60 ya da 70 gün sürüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bunu bitirmek. O yüzden bayağı uzun sürecek. Belki 80 gün bile sürüyor olabilir. Şu an tam hatırlayamıyorum. Şu an en büyük sorunu size söyleyeyim. Diyelim ki hesabınızda e, işte 1,2 milyon asker var. Bunları FC işte TG4 yaptıktan sonra TG5 yaptıktan sonra kendisi otomatik olarak terfi oluyor. Ama siz gidip burada burayı açarsanız bunu alırsanız arkadaşlar buradaki 1 milyon askeriniz terfi olmayacak. Bunları tek tek elinizle burada savaş kısmına gelip şurayı mesela hızlandırıp size göstereyim. Burada bu kısma gelip arkadaşlar buradan terfi yapmanız gerekecek. Tek tek buradan terfi yapacaksınız ki bunu elde etmek için. Ve bu inanılmaz bir kaynak istiyor. Oyunda bunları kullanmak gerçekten çok masraflıdır. Bunları eğitmek de çok masraflıdır. Bunları savaşlarda yaralılarını iyileştirmek de çok masraflıdır. Eğer bunu alacaksanız bulunduğunuz sunucuda kesinlikle bir veya iki tane farm hesabınız olsun. Eğer farm hesabınız yoksa bu askerleri kullanamazsınız arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde kaynak harcayacak. Bilginiz olsun. Gidip bence eğer yüksek yatırımlı bir oyuncu değilseniz dediğim gibi öncelikle TG5'e TG8'e gidin. Daha sonrasında yavaş yavaş bu kısım ilerledikten sonra artık yavaş yavaş bu kısımlara ilerleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi acele etmeyin. Ee, buradaki has altınlarınızı buraya kullanmayın. Düşük yatırımlı arkadaşlar için söylüyorum. Buradaki has altınlarınızla şehir merkezinizi TG8 yapacaksınız. Peki paket kısmına gelelim. Düşük yatırımlı arkadaşlara buradaki Umut Pazarı paketi var. TG has altın alabiliyorlar ve çevirebiliyorlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok yüksek yatırımlı arkadaşlar, balina dediğimiz arkadaşlar bu paketi alabilirler. Onun dışında burada bir tane haftalık ve aylık kartlarımız var. Has altın tozu ve has altın haftalık kartı var. Bu iki paketi alabilirler ama düşük yatırımlı arkadaşlar almayacaklar yine. Ortalama oyuna aylık 200 dolardan 250 dolardan fazla para yatırıyorsanız arkadaşlar bu iki paketi alabilirsiniz. Ama onun altında paralar atıyorsanız almanızı çok tavsiye etmiyorum. Bence buralara yönelmeyin. Çünkü oyunda önceliğimiz kahraman donanımlarımız, daha sonra tılsımlarımız, şef donanımlarımız, sonrasında artık buradaki şehir merkezin seviyemiz, TG seviyemiz, ondan sonra Savaş Akademisi, sonra petler bu şekilde sıralama ilerliyor ve gidiyor arkadaşlar. Önceliklerimizi her zaman biliyoruz. Para yatırırken doğru yerlere yatırıyoruz. Gereksiz harcamalar yapmıyoruz. Dediğim gibi burası resmen düşük yatırımlı oyuncular için bir tuzak. Hem çok fazla maliyetli hem de bu kısma geldikten sonra bunları kullanmakta inanılmaz bir şekilde dediğim gibi kaynak israfı ve kaynak harcıyor. Bunları savaşlarda maalesef kullanamıyorsunuz. O yüzden ben sizi bu videoda uyarmak istedim. Umarım bu video işinize yarar, hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz videolar varsa videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.